Herkese merhaba. Bugün tarihin en çok yanlış anlaşılan karakterlerinden birini, Neandertalları masaya yatırıyoruz ve onların hikayesini baştan yazıyoruz. Neandertal deyince aklınıza ne geliyor? Muhtemelen kaba saba, ilkel bir mağara adamı, değil mi? Yıllardır bize anlatılan buydu. Ama bu imaj gerçeği ne kadar yansıtıyor? Hadi o zaman bu konuya derinlemesine bir dalış yapalım ve işe o eski klişeleri yerle bir eden kanıtlarla başlayalım. Bakalım o ilkel denen akrabalarımız aslında ne kadar zekiymiş. Hani o meşhur mağara adamı efsanesi var ya, işte o tamamen yanlış. Evet, mağaralarda yaşadıkları doğru ama sadece orada değil. Açık havada, hatta mamut kemiklerinden kendi evlerini inşa ettiklerini gösteren bulgular var. Düşünsenize, bu bayağı bir mühendislik gerektirir. Yetenekleri de öyle basit şeyler değil. Sadece hayatta kalmıyorlardı, resmen bir kültür yaratıyorlardı. Yaptıkları aletler inanılmaz karmaşık. Avlanmak için özel mızraklar üretiyorlar. Ateşi sadece ısınmak için değil, evlerinin içinde kontrollü bir şekilde yemek pişirmek için kullanıyorlar. Ve en etkileyicisi, sembolik düşünüyorlardı. Kartal pençelerinden takılar yapıyor, ölülerini belli ritüellerle gömüyorlardı. Bu, bizim türümüze özgü sandığımız ne kadar çok davranış varsa aslında onlarda da olduğunu gösteriyor. İşte bu nokta gerçekten zihin açıcı. İspanya'da bulunan bu mağara resimleri Neandertaller tarafından yapılmış. Tamam, bunda ne var diyebilirsiniz ama bakın bu resimler modern insanlar yani Homo sapiens Avrupa'ya ayak basmadan tam 20 bin yıldan daha uzun bir süre önce yapılmış. Yani bu sanatı bizden öğrenmediler. Tamamen kendi başlarına, kendi soyut düşünce yetenekleriyle yarattılar. Bu inanılmaz bir şey. Yani bilim dünyası artık hemfikir. O kaba saba, zekadan yoksun akraba portresi tamamen çöpe atıldı. Karşımızda son derece karmaşık, yetenekli ve zeki bir insan türü var. Peki bu kadar yetenekli bir türün hikayesi bizimkiyle nerede ve nasıl kesişti? İşte şimdi işin en heyecanlı ve belki de en kişisel kısmına geliyoruz. Bizimle olan genetik bağlarına. Hikayenin en can alıcı noktası da bu zaten. Onların zeki ve yetenekli olmaları değil sadece. Asıl şaşırtıcı olan aslında hiçbir zaman tam anlamıyla yok olmamaları. Bir şekilde hikayeleri bizim içimizde devam ediyor. Nasıl mı devam ediyor? İşte böyle. Bugün Afrika kökenli olmayan hemen hemen her insanın DNA'inde %1 ila 4 oranında Neandertal geni bulunuyor. Evet, yanlış duymadınız. İçimizde onlardan bir parça taşıyoruz. Ve bu öyle tek seferlik bir karşılaşma falan da değil. Kanıtlar, atalarımızın Neandertallerle farklı zamanlarda birden çok kez bir araya geldiğini gösteriyor. Hatta bunun en somut kanıtı, İsrail'de bulunan ve tam 140 bin yıl öncesine tarihlenen melez bir çocuğa ait kafatası. O bölge adeta antik dünyanın bir kavşağı gibiydi ve bu karşılaşmalar orada yaşandı. İşte bu rakam olayın büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Tek bir kişideki oran küçük görünebilir ama tüm insanlığı düşündüğünüzde Neandertal genomunun %60'ından fazlası bugün dünya üzerindeki milyarlarca insana dağılmış bir şekilde varlığını sürdürüyor. Adeta genetik bir mozaik gibi. Peki tamam, içimizde Neandertal genleri var ama bu ne anlama geliyor? Yani gündelik hayatımızda bunun iyi ya da kötü bir etkisi var mı? Bu gen alışverişini şöyle düşünebiliriz. Atalarımız Afrika'dan çıkıp yeni bir kıtaya geldiklerinde adeta yeni bir işletim sistemi için hazır bir yazılım paketi buldular. Neandertal genleri onlara o coğrafyaya uyum sağlamaları için müthiş bir avantaj sağladı. Ama bilirsiniz, her yazılım paketinde olduğu gibi bunun da içinde birkaç bug yani hata vardı. Avantajları neydi? Mesela o bölgedeki hastalıklara karşı daha güçlü bir bağışıklık sistemi, bu hayatta kalmak için inanılmaz bir destek. Peki ya dezavantajları, o bug'lar neydi? İşte o genler aynı zamanda bizi alerjilere, tip 2 diyabete, Crohn hastalığına ve hatta depresyona daha yatkın hale getirdi. Yani atalarımızın hayatta kalmasını sağlayan bir özellik binlerce yıl sonra bizim için bir sağlık sorununa dönüşebiliyor. Madem bu kadar gelişmişlerdi, madem atalarımızda gen alışverişi bile yaptılar, o zaman ne oldu da sahneden çekildiler? Neden ayrı bir tür olarak yok oldular? Yıllarca bize anlatılan hikaye, daha zeki olan Homo sapiens geldi ve Neandertalleri alt etti şeklindeydi. Ama artık biliyoruz ki bu hikaye doğru değil. Zeka yarışında kaybetmediler. Peki o zaman ne oldu? Bugün bilim insanlarının üzerinde en çok durduğu senaryo bu. Ana neden demografik faktörler. Yani sayıları, popülasyonları o kadar küçük ve birbirinden kopuk gruplar halindeydi ki
uzun vadede ayakta kalmaları çok zordu. Asimilasyon ve kaynak rekabeti de etkili oldu tabii ama asıl mesele sayıca çok az olmalarıydı. Şöyle düşünün, zaten sayıları az, küçük ve izole gruplar halinde yaşıyorlar. Bu durum genetik çeşitliliği azaltıyor ve akraba evliliği riskini artırıyor. Derken Afrika'dan çok daha kalabalık bir insan dalgası geliyor. Onlarla karşılaştıklarında şiddetli bir savaşla yok edilmediler. Daha çok o büyük insan denizi içinde yavaş yavaş eridiler. Genetik olarak asimile oldular. Yani bir yok oluştan çok bir bütünleşme söz konusu. Ve işte bütün bunlar bizi hikayenin en vurucu noktasına getiriyor. Onlardan bize kalan mirasa. Yani evet, onlar bir tür olarak aramızda değiller. Ama yok da olmadılar. Onların mirası, genleri bugün bu gezegende yaşayan milyarlarca insanın içinde yaşamaya devam ediyor. Bu yüzden Neandertallere artık evrimin kör bir sokağı olarak bakmıyoruz. Aksine onlar da en az bizim kadar başarılı, dirençli bir insan soyuydu. Ve onların hikayesi bugün bizim kim olduğumuzu anlamamız için kilit bir parça. Kendi türümüzü, Homo sapiens'i tam olarak anlayabilmek için bu kayıp kuzenlerimize dönüp bakmamız gerekiyor. Onların hikayesi bize gösteriyor ki insanlık ailesi düz bir çizgiden ibaret değil, dallı budaklı, karmaşık ve büyüleyici bir ağ aslında.